Sadece Anadolu'nun mis kokulu meralarında yapılmıyor hayvancılık. Ege bölgesinde de her ne kadar ismi turizmle anılıyor olsa da hayvancılık bilinci olan, hayvanları seven, tarım ve hayvancılığın önemini bilen insanlar tarafından da az buçuk da olsa yapılmaya devam ediliyor. O çiftliklerden bir tanesindeyiz. Geçen sene geldiğimiz bir yer. Fransa'dan hayatlarını, babalarının Türk olması sebebiyle buralara taşıyan, böyle güzel bir çiftlik kuran, aslında bakarsanız her zaman söylediğimiz gibi kendi kendine yeten bir çiftlik olma arzusunda olan bir anne oğlun çiftliğindeyiz. Bakalım bize neler anlatacaklar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şimdi sağıma gidiyoruz. Genelde saat kaç oldu şimdi tam? Şu an öğle zamanı. Evet, genelde saat 11 sağım yapılıyor. Bugün biraz geç kaldık. Hayvanlar sabırsızlıktan beni bekliyorlar. Yavrular da var. Evet. Geldik. Kızlar, dur. Bunu kapatıyorum burada hemen. Gelmesinler. C'est elle qui donne 4 litres normalement. Sen vereceksin. Her hayvan bir kap salça veriliyor. Salça değil, yem tabii ki. Salça değil. Şöyle bir kap yapmışlar. Evet. Bayağı dolu bir kap vereceksin. Bir tanesi geliyor şimdi. Göreceksiniz, memeler zaten temizleneceğim. Baksana, keçi boynuzu falan da var içinde. Evet, anlatacağım da ne var içinde. Bunun bir tanesini koyuyorum şimdi. Biraz daha böyle. Az çok böyle, evet, yeter. O zaman 1,5 oldu. Evet, gibi. Yem tabii ki organik yem, güzel bir yem. Mısır var, arpa ezmesi, peksemet, onlar da var. İncir, kuru incir de var. İçinde ben kendi katıyorum keçi boynuzu. Bir de üzüm, zaman olunca üzüm posası da yapıyorum. En azından ki hayvanlar dolu enerji ve doğal beslenme verilmesi gerekiyor. O yüzden şu anda aldığım yem mixed denilir besim için. Genelde süt için bazen insanlar protein 19 veriyorlar süt artırmak için. Ben onu vermiyorum çünkü sonuçta ne kadar doğal kalabilirse o kadar iyi. o kadar iyi, aynen. Tamam. Başlıyoruz. Tamam, başlayalım bakalım. O zaman göreceksiniz, hayvanlar saygı var, herkes sırası biliyor. Harika. Evet. Her hayvan ismi de var, adı da var. Göreceksiniz. Şimdi o kaptan memeler temizleneceğim. İçinde sirke de biraz koyacağım. Her sabah aynı işlem yapıyorum. Hem memeler temiz olsun, hijyenik olsun. Hem kendimize için çok önemli. Sonuçta süt içiyoruz, kullanıyoruz. Evet. Şimdi gelen hep aynı gelen zaten şefi adı Chips. Evet. Açılışı yapıyor. Hadi bakalım. Hanımefendi. Gel. Yeri... Sana helal olsun be. Genelde kapatabiliriz ama kapatmıyorum çünkü çok uslu bir hayvanlar. Önce meme güzel temizleniyorum. Ve her gün aynı şekli yapıyorum. Her gün. Değişiklik yok. Hayvan da biliyor. Her sağımdan önce bunu yapıyorsun değil mi? Hep aynı. Sirkeli suyla temizliyorsun. Aynen. Şimdi onlar yavrular bekliyorlar. Bütün sütü almayacağım zaten. Süt bırakacağım ki yavrular da içebilirler. Je nettoie bien et après... Mesela bundan 2,5-3 litre var. Ama bazen keçiler 1 litre var, 2 litre var. Mesela 4 litre de var. Her keçi meme yapısı çok farklı. Değişebiliyor. Bitti. Yavru için bırakıyorum. Çünkü içinde daha süt var. Şimdi her keçi karakter çok farklı. İnsan gibi. Ve bu mesela tam Gandhi, Buda gibi. Çok uslu, bilen. Mesela kızısı bu sene doğum yaptı. Torunu da iyi bakar. Safira gel bakalım, şimdi sıra sende ama burayı boşaltmamız lazım. Önce chips bitirsin buraya. Evet, daha var. Bitti. O zaten çıkacak dışarıda. Gel bakalım. Zaten kalmıştı ondan biraz.
Gel bakalım Safira. Gel. Tamam kızım, tamam. Bak biliyor, ayağına kalkıyor bana yardım etmek için. O hayvanlar zaten çok küçük buraya gelmişler o zaman. Bayağı yavruydular. Akşama kadar bir şey vermiyorsun değil mi? Bir tane bu kap yetiyor bunlara. Şimdi o kap zaten gördüğünüz gibi 800 gram, 900 gram gibi bir yem veriyorum günde bir kere. Sabah zaten bol bol yonca yiyorlar. Yoncadan sonra tabii ki sağmağına geçiyoruz. Ondan sonra saat 3 gibi dağa çıkıyoruz. Orada 3 saat istediği yiyorlar. Zeytin, pamuk, işte ne varsa. Dışarıdaki yemi yiyorlar. Çok önemli. Neden? O sütü, koku, tadı değişir ve hayvan kendi için çok sağlıklı bir şey. Sonuçta dışarıda ne yiyorlar? Buraya yemezler. Hem hayvan stres atmak için hem dışarıda daha sağlıklı için her gün 3 saat çıkıyoruz. Tamam gel bakalım. Hadi kızım. Safira gel kızım. Gel. Gel. Hadi. Hadi bakalım sen de. Ah non. Là, uf. Herkesin sıra girmesi gerekiyor. Gel. Keçiğin adı. Evet. Şşt. Ah non, il faut qu'elle rentre à leur tour, hein, sinon c'est la guerre. Hein. Yavrular orada duruyor. Birazdan anneler sağdıktan sonra, bittikten sonra onları hepsi bırakacağız. Ve anneler saldıracaklar yemi için. 2,5-3 aylık yavrular ama herhalde yemlik altında minicik yavrular, 4-5 günlük yavrular da var. Alors, tu vois, celle-là, elle donne 4 litres. Hein. Şimdi itibaren 2'şer alıyorum. Beyazdan süt almıyorum çünkü 3 tane yavru var ondan. O yüzden o sütü dokunmayacağım. Yavrular için bırakacağım. Helva beyaz olan, şu anda gelen o tagliatelle. Alpin keçisi cins bir hayvan. Çok değerli, yağlı sütü veriyor. İsveçli köklü bir hayvan. Zaten soğuk yerler yaşıyordu. İsveç ülke zaten biliyorsun yüksek dağlar. O yüzden bu hayvanlar çok dayanıklı bir hayvanlar. Ne zaman biz bu işi başladık o zaman rahmetli eşim Aziz araştırmış Türkiye'den nerede alpin keçisi bulabilecektik. Anca işte Adana Çukurova Üniversite oraya ta Mersin'e kadar gittik ve orada biz 8 tane hayvan aldık. 4-5 aylıktaydılar. Allez tagliatelle. Hop. Allez helva. Allez. Arkadaşlar da burada oturuyor. Fransa'daki bütün malını, mülkünü, arabasını, evinin neyi varsa satıp oradaki sistemden kurtulmak için onların da kendilerine göre sıkıntısı varmış. Türkiye'ye taşıma kararı almışlar. Onlar da Bodrum'da merkezde oturuyorlarmış. Buradan Sofi'den süt alıyorlar, peynir alıyorlar, pasta falan yapıyorlar. Şimdi biraz sonra onları da göstereceğiz. Bak hemen nasıl görevini biliyor. Eğer kaçarlarsa veya onlar istedikleri dışında bir şey yaparlarsa hemen olayı organize ediyor. Kaçmayın falan diyor. Bak şurada belli oluyor. Şöyle ha bak işte tam şurası. Boynuzların çıktığı yer. Keçileri keçi boynuzuyla besliyor. Murat zaman geldi. Sütü kovartacağız. Yavrularla oynuyordum ben de. Evet ne yapıyoruz? Şimdi sütü krom kovası içinde dökeceğiz. Aha. O işi sana vereceğim o görevi. Tamam. Hadi bakalım kaç litre var bugün? Pardon. Buyurun. Je t'explique. Alors, c'est des jeunes chèvres. Elles sont 2-3 ans. C'est des jeunes chèvres. Donc là, je les mets par deux.
Yetecek mi? Yetmeyecekse bir kap boşaltabiliriz. Ondan sonra makine temizlemek zaman geçeceğim. Bugün 10 litre yaklaştık. Yani var ya öyle bir ayarlamışsın ki artık otomatik olmuş sende. Bak tam çıkarttın. Vallahi helal olsun. Onu kapatayım hemen. Tamam. Bunun mayalanmak için 18 derece olması gerekiyor. Önemlidir. Şu anda çok sıcak mayalanmak için. Şu anda tam zaman yavruları bırakmak için savaş girmek. Savaş başlıyor mu? Hadi bakalım. Böyle savaşa can kurban. Evet. Haydi bakalım. Yürü. Yürü serbestsiz. Bak. Il a pas ouvert la porte où il fallait, mais c'est pas grave. Bak nasıl, c'est la guerre là. Savaş. Herkes annesini arıyor. Dur. Bir de bazen anneler de karıştırıyorlar. Tabii ki. Tabii. Heh, ikisi kaldı. Bu yavrucak kaldı burada ya. Gelsene yavrum sen buradan gel. Zaten o tagliatelle kızısı. Yeşil kolye. Annesi arıyor. Bak. O kadar süt emdiriyor şu anda. Boğuluyor hayvan. O kadar böyle süt ağzı dolu. Makine temizleneceğim. Bunu hijyenik için ve bakteri kalmasın bu ilaç kullanıyorum. Çamaşır suyu ama çamaşır suyu değil ama o tarzdan. Makineler temizlenmek için. Onu bir kap koyuyorum. Tabii her gün kullanmaz. Böyle haftada 2-3 kere kullanması gerekiyor. Şu anda su ısıtıyorum. Buraya boşaltıyorum. Ve makine çalıştıracağım temizlenmek için. O sabun da var. Sabun ve o ilacı. Bakın. Çekiyorum şu anda. Sıcak su çekiyorum. Makine temizlenmek çok önemli. Çok önemli. Ondan sonra hop içinde koyuyorum, kapatıyorum, bitti. Benim hayvanlar antibiyotik ya da aşı yok. Karşıyım. Neden? Organik bir şekilde çalışıyorum. Çok önemli. Hayvan mesela hasta olunca, grip olunca, burnu akınca ya da öksürük olunca doğal yağlar kullanıyorum. Bu yağlar Fransa'da getirtiyorum. Mesela kekik yağı, okaliptüs yağı. Bu yağlar zeytinyağıyla karışıyorum. Şırıngayla veriyorum. O öksürük, hastalığı, grip filan bu çok iyi gelir. Ne zaman hayvan mesela ishal oluyor, kıl toprağı kullanıyorum. Kıl toprağı sıcakla karışıyorum ve hayvanlara yine şırınga sıvı olarak veriyorum. O da etkili gelmese veteriner bir gün bana dedi ki bizim ekmek mayası yapmak için var ya ekmek mayası suyla karıştırabilirsin. O da verebilirsin. Evet Murat, sütü istersen eve götürelim. Ha, oraya mı gidecek? Tabii. Tamam. Buyurun. Ver bakalım. Akşam 3'ten sonra dışarı çıkartıyorsun ya keçileri. Onlar kendi otlanıyor. Evet. Çok fazla işin yok gibi. Sadece sağım yaparken yemi veriyorsun. Toplamda günlük 2 saatini alıyor mu bu işler? 2-3 saat alıyor çünkü hem de genelde ağlar her gün temizleniyorum hijyen için. Hayvanlar pis içinde kalmasınlar. O yüzden genelde 3-4 saat alıyor minimum. Ondan sonra çiftlik işi ilgileniyorum. İşte yapılacak şeyler onu ilgileniyorum. Tabii 3'te kadar ondan sonra keçiler çıkartıyorum gezdirmeye. Şay Şahin burada mısın? Sütü getirdim.
Çayı hatırladınız değil mi ilk videodan? İzleyenler biliyorlar. Bu ikinci videoya ilk defa denk geldiyseniz de ilk videoyu izledikten sonra daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü insanların son fotoğraftaki hayatlarına onları getiren bir yol var. O videoyu izleyince de anlarsınız. Onu mutlaka görmenin bir önemi var yani gerçekten. Hele böyle bir yaşam tarzı olduğunda başlangıcı görmekte fayda var yani. Değil mi? İnsanlar demesin o hayata bak çok güzel biz de girişelim diye. Çok güzel. İlk videoda bu evin girişi şu tarafa bakıyordu. Aslında tabii ki de hani kapıyı o tarafa yapmak biraz daha mantıklı olabilirdi. Ama biz daha çok böyle hani insanlar buraya geldiğinde hani ilk gördüklerinde daha çok böyle güzel ilk yani girişte böyle şey olsun istedik. Görsel olsun. Aynen. Ama isabet olmuş çünkü burada şu anda rüzgar yok. Yani şu an Tabii. burayla şurasının arasında fark var. Çok büyük bir fark var, evet doğru. Evet. İnsanlar geliyor derken burada ne yapıyorsunuz? İnsanlar ne yapmaya geliyorlar? Ne yapıyor? Ya her türlü aktivite var. Aslında bakarsanız hani pazar günleri çok yürüyüş grupları geliyor. Onlarla beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Onlarla beraber bazen keçi yürüyüşüne çıkıyoruz. Bazı bilgiler paylaşıyoruz. Sonuçta hani tecrübesi olan insanlar da geliyor. Hani doğayla ilgili tabii ki. Şimdi bakın şimdi burada da bir önemli bir konu var. Kazılmış olarak gördüğünüz bir çukur. Bunun bir anlamı var çiftliklerin içinde. Onu da Şahin'den dinleyelim. Uzun zamandan beri açılan bir çukur. Tabii ki de ilk proje burada su alabilmekti. Yani yağmur suyunu burada konserve edebilmemiz gerekiyordu. Tabii ki de şey değil, aktif olan bir proje değil. Şu anda bunlarla ilgilenmiyoruz ama tabii ki de biliyoruz hani burası çok büyük bir su sıkıntısı olan bir bölge olduğundan dolayı bizim buradaki ilk amacımız yağmur suyunu stoklamak. Çünkü biliyorsunuz Bodrum'da çok ciddi sıkıntılar var böyle suyla ilgili. O yüzden hem hayvanlara hem yani diktiğimiz ağaçlara etrafımızın çok yararlı olacağını düşünerek bu projeye girişmek istedik. Ama tabii ki de şey de var. Örnek veriyorum mesela yangın zamanları olduğunda mesela helikopterlerin gelip de buradan su alması bence onlara da çok yardımcı olabilir, çok faydalı olabilir. Bu arada Kargacı Koyu bu tarafta, Dangır Koyu da aşağıda. Onun hemen arkasındayız. Tabii ki helikopter oraya da gidebilir ama buradan da alabilir. Ama önemli olan birinci konu tabii ki yağmur suyu hasadı. Çiftliklerde olmazsa olmaz durumlardan bir tanesi. Yaz boyunca gezeceğiz. Permakültür çiftliklerini gezeceğim. Her şeyi minimize edebilirsiniz. 20 dönüm bir çiftliğin minyatürünü kendi bir dönümlük çiftliğinizde uygulayabilirsiniz. Önemli olan kendi kendine yetebilmek. Hani filmlerde böyle ikonik sahneler vardır ya. Kocaman bir çiftlik vardır. Bir tane böyle ahşap bir ev vardır. Böyle bir merdiveni vardır. Bu arada bunları nereden buldun ya? Bu traverser mi? Tren rayı değil mi? Şeyden aldım. Tersaneden almıştık babamla beraber. Ama dediğiniz gibi bu tren raylarında kullanılan traverser. Tersanelerde de çok kullanılıyor bu arada tekneleri indirirken. Çok yağlanması basit böyle çok sağlam bir ağaçtır. Burayı sen mi yaptın? Sen mi uğraştın tek başına? Evet. Yanımda bir işte dayım vardı. Yani dayım dedim de çok sevdiğim bir insandı yani. Aileden birisi değildi ama aileden gibiydi. Onun tecrübesinden yol alarak buna çıktık. Şu da çok ilginç bir şey ya. Evet. Buna birisi mutlaka kafasını çarpar. İlk önce ben. Geldiğinde şöyle bir şey yaptım, kafamı yan tarafa çevirmiştim yani. Umarım dediğim gibi olmaz da. Yok. Ama çok ilginç bir şey ya. Dediğimiz gibi bu sufle bir cam. Değişik bir cam çalışmasıdır yani. Çok cam çalışma çeşitleri vardır. Hani ısıtılıp üflenip de içine hava koyulup da böyle şişiriliyor balon gibi. Ondan sonra istenilen tabii forma geldiğinde yani bu şekilde lamba yapmak için hazırlanıyor. Bu sera önemli bir şey aslında bakarsanız. Hani hele burada kuraklık alanlarda, buradaki gibi kuraklık alanlarda sera kışın da yazın da çok güzel işini görebilecek bir şey yani. Yamuk olduğunu görüyorsunuz. Burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Serayı koyacağınız yer de çok önemli. Eğer rüzgar olan bir yerse koymamanız gereken yeri görmüş oluyoruz burada. Görüyoruz. Geçenlerde burada 20 gün önce falan bir don oldu. Herkes her şeyini kaybetti. Evet doğru. Belki çok büyük ticari işler yapıyorsun. Avokado üretimi yapıyor mesela adam abi. Yani avokadonun işte olmayacağı belli yani. Mutlaka iklim araştırması, mutlaka o bölgenin iklimin çeşidi nedir, ne oluyor, örnekler var mı, kim ne yapmış mutlaka bir işe girmeden önce bakmak lazım. Evet doğru. Ne var burada? Fiye ekiyorduk hayvanlar için. Aslında bakarsanız çok biraz engebeli bir yer, işte taşlık bir alan. Kızıl toprak gerçekten güzel bir toprak, her şey yetiştiriliyor. Sulamadığın sürece çok zor bir toprak yani. O yüzden buraya uyumlu olabilecek bir şey uydurmaya çalıştık. Üzüm düşündük. Bildiğiniz gibi zaten burada bir çizgi üzümümüz var. Bunlar da zaten babam ekmişti. Çok istiyordu o da. Özel bir Karadeniz üzümü bu arada. Bunu ilginç gelebilir ama babam bunu Fransa'dan getirdi harbiden. Küçük bir parça. O da Isabel üzümü bu arada. Buradan başladı. Ondan sonra tabii biz de devamını getirmeye çalıştık.
Mesela şuradaki hazırladıkları toplam bir 3-4 gün almış diyor. Her şey keçi sütüyle yapılıyor burada. Kendi hayatlarında da mı böyleler mi yani? Kendileri üretip de tüketmeye çalışıyorlar. Zaten kendisi de yurt dışında bu işi yapıyormuş. Ve hayat konusuna girmek gerekirse... Tout est au lait de chèvre. Hemen tercüme canım. Hemen akabinde tercüme. Evet, ne diyor? Söylediği her şey keçi sütünden yani. Ha, tamam. Tamam. Geliyor, daha bitmiyor. Gerçek bir patiserideyiz şu anda. J'ai fait un échantillon de différentes choses pour qu'ils voient, tu vois. Of ne. Her şeyden küçük küçük size yapmaya çalışmış görebilmeniz için. Ça c'est limon, limon tarte. Eline sağlık ne demek? Eline sağlık yok abi. Yok, öyle bir şey yok. Ona yakın bir şey ne? Mükemmel. Tam böyle Fransız patisserie, evet. Milföy'ü bilir miyiz Türkiye'de? Evet, çok iyi biliyoruz. Ha, bu milföyden Evet. yapıldı değil mi? Vanilla, praline noisette. Praline. Praline. Turkish perfect. Mükemmel Türkçe. Çok teşekkür ederim. Şu anda var ya, İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bir patiseride... Of, bu ne abi, yani psikolojim bozuldu ya. Şuraya bak ya. C'est dangereux. Ben bu kadar hazırlık yaptığınızı bilmiyordum, açık söyleyeyim. Sadece, Bunların hepsi size özel ha. evet, hepsini yemesek bile paket yap. Oui, oui, il y a des paquets pour vous. Bu arada hiçbir şekilde içinde katkı madde gibi bir şey yok. Tabii ki de bunu hani bir hafta boyunca evde tutarsan ondan sonra şey olur. Papa, il l'a sorti. Eline sağlık. Oo, makaronlar da Evet. şov yapıyor. Bir atölyeniz var mı Bodrum'da? Et vous demandez est-ce que vous avez un atelier, enfin c'est du travail maison on va dire. Maison, c'est Aynen. dans la Evde cuisine. yapılan ürünler bunlar. Evde kendi mutfağınızda. Evet, kendi mutfaklarında yapılan ürünler. Ürünleri insanlara gösterebildiniz mi? Sunabildiniz mi? Yani insanlar sizi biliyorlar mı? Nereden ulaşıyorlar size? Je vendais sur Instagram, mais ici non. Yurt dışında Instagram'da çok satış yapıyordu. Çok ismi vardı aslında ama Türkiye'de ilk defa böyle sizin önünüze size özel bir şey çıkardılar yani. Çok teşekkür ederiz. Beşede. Evet. Baksanıza. Tatlıyı çok seven biri olarak dün bundan sonra tatlı yemeyeceğim diye bir karar alsam ne olacak sanki? Yani şuraya bak yani. Bak, bunu tanırsınız. Hatırladınız mı? Ben hemen gelince bir tane ağzıma attım. Evet. Gerçekten ya, böyle emek verilmiş her şey. Bak ne kadar şu an hassaslıkla koyuyor, emek vermiş ve sunum yapacağı günü, yani bugünü, çekim gününü beklemiş. Burada önemli olan kendi ticari ahlakıyla keçi sütünü konsept edinerek hiç katkı maddesiz ürünler yapıp insanlara sunması. Fransa'da da aynı işi yapıyormuş zaten. Burada da devam ettiriyor. Instagram hesabını gösterelim. Tam ben de bunu soracaktım. Burada biraz böyle silik gibi ama şöyle gösterelim. En sondaki 615'in önündeki E. Takip etmek isteyenlere de göstermiş olduk. Şöyle koyalım. İlk başladığın ürün hangisiydi? Şu muydu? Yoksa makaron falan mıydı? Il demande c'est quoi genre la première le premier exemplaire que tu as sorti, enfin le truc que tu as produit en premier, tu sais quand tu t'es vraiment lancé là-dedans. Fraisier. C'est vrai? D'accord. Bu. Bu, evet. Evet. Gelişimine bakmaya çalışıyorum yani mesela. J'ai commencé par çilek. Tatlı çilek. Et ensuite, j'ai viré sur les choses les plus compliquées. Yani milföy yapmak bundan çok daha zor bir şey çünkü hamurun hazırlanması, dinlenmesi, kat kat üst üste koyulması bayağı emek isteyen bir iş yani. Yani böyle milföyler. Bu, çilek var, vanilya krema var, badem var burada, badem. Burada pain d'épices. Aslında bu Fransa'ya özel bir şey bu. Baharatlı bir ekmek tarzı bir şey bu aslında. Yani ekmek gibi değil aslında ama biraz böyle tatlımsı, çayın yanındaki gibi bir şey. Aynen, çayın yanına gidebilecek bir şey diyebiliriz. Peynirle mesela çok iyi gittiğini söylüyor kendisi bu arada. Şu bizim kazandibi gibi. Burada süt, şeker, vanilya. Aynen, vanilyanın hani sapını özü var ya vanilyanın. Kemik O yok. aynen. Hiç öyle pudra tarzı bir şeyler bulamazsınız bunun içinde. Şu Şu, baba, agrumes. ballı baba. Baba, portakal ve limon. Portakal ve limon var. Evet. Ana maddesi o. Tamam. Şu Burada- ekmek. Bizim yok, çok sevdiğim. Yok, brioche. Ekmek yok, brioche. Kahvaltı çok güzel. Kahvaltıda gidiyor. Evet. Burada çikolata tart. Krema ve çikolata ve bal. Vanilya ve fındık burada. Evet. Milföy bizim zaten atasporumuz abi. Peki
Bizde mesela Türkiye'de şey sorar mısın? Türkiye'de mesela aşçılar atıyorum işte Bolu Mengen'den çıkıyor veya böyle ciddi aşçılar yetişiyor. Otellere giden aşçılar falan böyle çok böyle kıymetli tecrübeleri falan var. Orada bunun gibi böyle bir okuldur, yetiştirilen bir yer veya bununla ilgili bir organizasyon bir şey var mı yani? Bazik şeyler yani hani başlangıç olarak herkes bunları kullanıyor ama tabii ki de hani profesyonelleşmek için bunun okulları ve tecrübe edinebilecek önemli yerler var yani Fransa'da. Çünkü gerçekten bunlar Fransa'ya özel şeyler diyebiliriz. Mesela birisi şu hale gelebilmek için kendini evde yetiştirebilir mi? Profesyonel insanlar için de aynı şekilde ama bazen şu hale gelebilmesi için yani 4, 5, 6 kere denemeler yapıyorlar yani ortalama. Portakal, limon, cannelle, Tarçın. Tarçın. tartine, ça et ça c'est la même chose, c'est juste que c'est cuisiné différemment. İkisi. İkisinin de aynı şey olduğunu söylüyor tabii ama yapımı farklı. Portakalla limonun birleşiminden şöyle bir şey vardı. Hatırlarsanız şimdi ona bakıyorum tadına. He, ağır değil, evet. İnek sütü çok yağlı bir süttür biliyorsunuz. Yani keçi sütü çok daha hafif kalıyor onun yanında yani. Mesela koku moku yok yani. Bu bütün ürünlerde bu kokunun olmaması neye bağlı sence? Pudra da kullanmıyor. Ürünün has şeyini kullanıyor, anlatabiliyor muyum? Yani vanilya dediğimiz gibi hiçbir şekilde pudra kullanmıyor. Konserve edilecek ilaçlar olmadığından dolayı için, öyle içerikler olmadığı için 4-5 gün içerisinde tüketilmesi gereken ürünlerdir bunlar. Tabii bunların biz hepsini şu anda yiyemeyiz yani bu mümkün değil. Bütün hepsini gördünüz zaten. Neyi canınız istiyorsa buraya da bağlantıya geçebilirsiniz. Miel noix, il sera meilleur que frais. Fais comme tu veux. Moi, je te le donne. Non, du frais normal. Hop. Şimdi. Tiens. Murat, sütü sağdık. Sütü mayalanacağız. Burası benim mutfak sif peynir yapmak için. Başka bir şey yapmıyorum. Mesela ikinci mutfak da var. Orada yemek yapılıyor. O yüzden tertemiz tutması gerekiyor. Hiçbir şey karışmaması gerekiyor. Lavabo da öyle. Bugünkü 10 litre sütü aldık. Burada görebilirsiniz. Tabii ki şu anda ayıkladığım süt, yoğurt ve süzme yapmak için bir de bizim arkadaşımız patisserie yapan bayan Margot süt almış. Şimdi şu anda 7 litre süt var burada. Hemen göstereceğim size. 2 tane farklı maya var burada. Bu doğal bir maya. Fransa'dan geliyor. Özellikle Fransa'da getirtiyorum çünkü doğal bir maya. Karışım da yok içinde. Ve ikinci maya tabii süt, peynir suyusu. Onları ikisi karıştıracağım. Şimdi 7 litre sütten tabii burada 600 yetiyor. Hepsi koyuyorum. Ve benim doğal maya böyle şiringayla böyle atıyorum, koyuyorum ve çok yavaşça böyle karışacağım. Ve şimdi soğuk dolaba girecek ve yarına kadar beklenecek peynir oluşturmak için. Bu eski peynir büş bunlar. Zaten tarih ve saat belli. Ne zaman yapıldı. Burası yeni taze keçi peyniri. Aşağıda o da yeni, taze bunlar. Ve daha eski peynirler başka bir dolaba, başka bir yerden bekleniyor. Eğer hatırlıyorsunuz, geçen sene spagetti yedik Arabiyata. Bu sefer peynir yiyoruz. Şimdi buraya değişik peynirler, krem peynir var. O krem peynir taze peynirle yapılıyor ve otlu var içinde. Burada bal ve ceviz peynir, kekik, daha kekik ben topluyorum buradaki. O da otlu peynir, üçlü karabiber, eski peynir var burada, çok eskiler ve orta bir eski peynir. Buraya portakallı. Burada taze peynir ve soğan, karamel soğanlı ve cevizler. Tabii ki çok değişik de peynirler yapılıyor. Hepsi burada sunamıyorum. Yoksa tabii masa o zaman dolu olabilir. Şimdi yemek yaptım şu anda Fransız bir patatesli fırında yapılıyor. O da bizim peynirlerle ve beşamelle keçi sütle yapılıyor. Buraya keçi peynir, bal, zeytinyağı, biberiye ve karamel soğan var içinde. Süzme yoğurt. Bana söylerseniz nasıl yabancı süzme yoğurt yapıyor
tadı nasıl çıkmış. Afiyet olsun. Qu'est-ce qu'ils veulent Chocolata, limon. J'ai pas bu tant que ça, je voyais bien clair. Kaşık var istersen. Bunun içi sıvı mı? İçi akışkan mı bunun içi? Il demande si à l'intérieur c'est moumou ou pas. Oui, c'est moumou. Değil değil mi? Biraz. Biraz. Il y a la tarte. Olsun. Tamam. 3,5 ile 4 euro arası değişiyor Fransa'da bunun fiyatı. Şunun mu? Bu. Evet. 3-4 euro. Evet. Şu pasta, şu. Là, c'est. On n'est pas loin de 24 euros. un Ouais, truc comme ça. 20, ouais, allez, 25, ouais, on va dire. 25 euro. 25 euro. Tabii. 10 euro. Burada mı? Yok, burada 10 euro. Tabii canım. 10 euro. Mais bien sûr, t'en as au minimum pour 300-350 Minimum balles. 5. Sophie, je suis collée. Minimum. 5. Faut que tu arrives avec ton assiette. Pour ta petite Vous lichette. Non, c'est trop Bu gros. Fransa. Là, il n'y a pas grand chose. Bak, Non. Je suis bloquée. 250 yani. Kaç euro? Vas-y. Euro 40 lira mı oldu ya? Oh là là. 6 euro. Ver. Pas grave. 7. Bayağı yaşlanmış bu ya. Bu ne lan böyle bu alttaki şeyler? Zor da yürüyorsun ya. Ha? Gel bakayım yürü bakayım şöyle bir. Koca kafalı. Benim kafaya benziyor senin kafada. Keçilerin şeyleri açık mıydı, kapakları? Sofi. Keçilerin kapıları açık mıydı? Dışarı çıkmışlar. Nerede çıkmışlar? Neyse geliyorum. Demek ki zaman geldi. Hayvanlar sıkılmışlar. Onların şimdi dışarı çıkış zamanları geldi. 2 saat, 3 saat buralarda böyle dolaşıyorlarmış kafalarına göre. Ne bulurlarsa yiyorlar. Oğlum nereden çıktınız siz lan? Yukarıdan falan mı? Oradan mı atladılar? Allah Allah. Bak hepsi geliyor yavaş yavaş. Bak görüyor musun nasıl? Görev adamı ya. Tam görev adamı ya. Şuna bak bak. Bak nasıl kolluyor etrafı. Zaman geldi. Sabırsızlıktan. Açayım mı? Ha? Açalım mı? Hayvan şu anda çok sıkılmışlar ya. Saat geldi çıkmaya. Hı hı. Zaten saat biliyorlar. Hazır mısın? Çünkü onlar deli gibi çıkacaklar. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel gel. Rev là-bas. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Etrafını sarıyor. Böyle ay gibi düşünün. Etrafını sarıyor. Yanlış yere gitmesinler diye. Baksana şunun görev adamlığına ya. Bak. Hadi korkuyorlar. Bak ya. Nereden dolaşıyor ya? Vay arkadaş ya. Hadi. Gel 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 gel. Ne kadar uzağa gidiyorsun? Buraya gideceğiz. En azından böyle yakın olsun. Murat biliyorsun zaten yavaş yavaş Türkiye'de hayvancılık bitiyor. Küçük çiftçiler az kaldı. O yüzden yapan bu işi çok kıymetli. Bu yüzden ben Fransa'ya geldim. Buraya çiftçilik yapıyorum. Düşünün ki bu işi Fransa'da yapabilirdim. Ama buraya yapıyorum. Zor bir iş ama çok keyifli ve güzel bir iş. Her aile bir keçi, muhakkak bir keçi olması gerekiyor evde. Bir hayvan, kuzu, keçi. Her aile bir peynir, süt ihtiyaç olan olması gerekiyor.
Yani kendi ihtiyacını giderebilmesi için en azından imkanı varsa, böyle de bir yeri varsa bir tane keçisi olsa yeter diyorsun. Bir keçi, bir kuzu önemli değil. Yeter ki süt ürünleri kendi başına çıkartabilirler. Hayvancılık küçük baş konuda kaçırmaması gerekiyor. Devam etmesi gerekiyor. Dün mesela bir sepet, dolu bir sepet geldim eve, bir sürü yeşillik vardı. İşte ne yaptın? Ben peynir götürdüm oraya. Buraya takas da güzel. O sana ne getirmiş? O da işte ben gittim yeşillik almaya, ben onlara peynir de getirdim. İşte o işi bence çok güzel bir şey. Hem insanlık olarak hem böyle para konusunda girmemekten. Para alışverişi olmadan sende ne varsa Aynen öyle. karşındakine veriyorsun. O da onda ne varsa sana veriyor. Tabii. Bir de keçiler zaten yavrular, Alpin yavrusu değerli, biz satıyoruz. Onun parayla yem alıyoruz, yonca alıyoruz. O kadar, böyle çok büyük bir lüks yaşam yok bizde ama doğal yaşam ve doğru bir yaşam. Evet, insanların yaşamlarını nereye getirdiğiyle ilgili veya işte nasıl geçiniyorlar, ne yapıyorlar, hangi felsefe, hangi ana fikirle yaşamlarını devam ettiriyorlar, yaşamlarını değiştirmişler mi? Bu konu çerçevesinde videoları yapıyorum. Teknik konular aklınıza gelebilir. Onları da bu konularla alakalı YouTube'da çok güzel videolar çeken arkadaşlarımız var. Onlardan izleyebilirsiniz. Hani yavrulaması vesairesi, bakımı biraz girmeye çalıştık ama şimdi sen kaç saat buradasın? 3 saat şimdi gezdireceğim hayvanları. Anca işte zeytinler zarar vermesinler yeter. Hayata baksana ne kadar garip. Şimdi ben mesela şuraya bakıyorum. Diyorum ki ne kadar güzel şöyle çift kale maç yapılır, futbol oynanır diyorum. Bir keçi besleyicisi diyor ki benim keçilerim için ne kadar güzel bir ortam diyor, değil mi? Herkesin bakış açısı farklı. Kendi yaptığı işe göre, içinde bulunduğu hayata göre herkes farklı bakıyor. Ama tabii önemli olan bizim bu bölgede çok, yani herkes kendi yaşadığı yerde de bunu yaşıyordur mutlaka ama çok sıkıldığımız, böyle nefret ettiğimiz şey. Çünkü o tarz insanları kimse yanında barındırmak istemiyor. Öğrendiği bir şeyi, sevdiği bir şeyi karşı tarafa tek doğru diye dayatmaya çalışması iğrenç bir şey. Kesinlikle kimsenin yanında varlığını gösteremez o tip kişiler. Bunu hissettiğiniz anda hem uzaklaşın hem de yani çok kötü ya. Neyse. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.